Selam, hoş geldiniz. Evet, umarım bir önceki videodan sonra bu videoyu bekliyorsunuzdur. Beklenilen, merak edilen bir video içeriği olmuştur inşallah. Ve beklediyseniz geldim. Hoş geldiniz tekrardan. Şimdi kısa kesiyorum, hiç uzatmıyorum. Direkt konuya geçiyorum. Bugün farklı bir 5 ülke izleyeceğiz, yorumlayacağız, hakkında konuşacağız. Sıradaki ülkemiz Kıbrıs. Jala adlı şarkılarıyla. Öncelikle bir sanatçımız hakkında birazcık bilgi vereyim. Sonra videoyu izleyelim. Antigone Buxton. Umarım yanlış söylemiyorumdur. Aslında Love Island'da kendisi yarışmış. Girsem, dinlesem ismini söylediklerini öğrenebilirim. Ama Antigone diye düşünüyorum. Böyle telaffuz edeceğim. Neyse, ön bilgiyi verdiğim gibi kendisi 96 doğumlu. Yani şu an 30 yaşında. Love Island adlı yarışmanın 8. sezonunda yer alıyor. Daha sonra tabii orada bir tanınırlık oluyor. Ve kendisi Londra doğumlu. Bir Yunan Kıbrıs kökenli ailenin çocuğu. Kendisiyle ilgili şöyle bir bilgi elde ettim ve bu beni şaşırttı. Annesi de aynı zamanda influencer'mış. Aslında influencer'lık gibi değil. Şöyle başlamış yani. Kendisi şef, yazar, aynı zamanda bir restoran işletmecisi ve haliyle sosyal medyada yer etmiş ve içerik üretiyorlar kızıyla beraber ve harika bir babası da var aynı zamanda. 3 kardeşi var. 4 tane çocukları var bu ailenin. Tatlı bir hayat yaşıyorlar. Şarkıya geçecek olursak Jala Yunanca ve İngilizce karışık bir şarkı ve şarkıda daha çok bu arada Jala hadi yapalım, hadi gidelim gibi bir anlamı var Jala'nın. Şarkının sözlerinde de işte dans etmekten bahsediyor. Hatta ben çifte telli bir şey duydum. Şimdi dinlerken bakalım tekrar duyacak mıyız onu? Baya işte kolları kaldır, belini kıvır, dans et, hadi gibi bir şey. Bu arada Eurovision videosu yok. Sadece klibi var. Ve klipte de göreceğiz. Kıbrıs'ın yaşantısını anlatıyor. Ve yorumlarda gördüm, gerçekten de Kıbrıs'ta yaşantı böyleymiş. Yani gerçekten Kıbrıs'ı anlatıyor. Ama klipte. Şarkıda böyle bir şeyden bahsetmiyor, bilmiyorum. Neyse, dedikodu kısmını bırakalım, şimdi şarkıya geçelim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Şarkının zaten bir Eurovision sahnesi olmadığı için, yani bir sahne olmadığı için ve zaten official video olduğu için bir kere o baştaki çok oyaladılar ya. Şu an sinir oldu, şarkıya bir giremedi. Ben internette dinlerken böyle direkt şarkıya giriyordu. Kötü bir ses değil bence. Bu sefer güzel bir sesle girmişler. Benim için hep böyle bir şey, yani işte 2 sene önceki sahnede Liars vardı işte. I'm not a liar. Sahne güzeldi, güzel dans etti kız ama yani çok sıradan şarkılar yapıyorlar. Çok sıradan bir pop yapıyorlar. Geçen seneki temsilcilerin de sesi çok kötüydü bence. Yani hiç hatırlamıyordum bile, böyle tekrar şey için, yani belleğimi güncellemek için, tazelemek için tekrar baktım. Çok kötü bir sese katılmışlardı. Bu kızın sesi yine iyi gibi ama canlı bir ses yok. Yani official video, o yüzden bilmiyorum. Bakalım. Bu arada az kalsın bu yorumu unutuyordum ya. O kadar çok üzerine konuştum ki. Ben bu şarkıyı inanılmaz şeye benzetiyorum. Burcu Güneş Sahilden. Jala 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 jala. Orası aynaya bak, düşün yeniden. Ne fark eder ki sen ya da ben. Çok kötü söyledim de. Ya buraya belki eklenir bilmiyorum, ya da siz isterseniz bir açın. Yani inanılmaz bana bu nakarat. Sahilden jala 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 jala. Sahilden. Bana mı öyle geldi bilmiyorum. Eğer üşenmezseniz, merak ederseniz, dinlemek isterseniz bir dinleyin bakayım. Yani bir tek ben böyle düşünüyorum. Yoksa size de öyle geldi mi? Çünkü şarkı bana bir yakın geliyor böyle bir şeylerden yani. O ritmi biliyorum çünkü. Ben böyle düşünüyorum. Bunu lütfen yazın bakayım, merak ediyorum.
Bu arada bunu bir videoda dinlemiştim. Kim söylemişti bunu ya? Bir içerik üreticisi sanırım. Şöyle söylüyor. Şarkıda 69 kere jalla diyormuş. Bu da bir bilinçaltı oyunuymuş sanırım. Yani o kadar çok söylüyor ki ağzında kalıyor yani, dolanıyor. Bilinçaltına yerleşiyor. Bütün gün yani bu şarkı dinledikten sonra jalla 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 diye gezebilirsiniz. Yani 69 kere jalla demek. Gerçekten şu an tekrar dinlerken anlayabiliyorum bunu yani. Gerçekten 69 tane söylemiş. Evet. Şöyle, şimdi tabii ki de canlı bir ses dinlemediğimiz için öncelikle en baş soru işareti, canlıda nasıl söyleyecek? Sesi güzel geldi bana, böyle güzel bir gırtlağı var gibime geldi. Dediğim gibi teknik çok bilgim yok. Kulağıma güzel gelen şeyi söylüyorum. Ama ben bu ablamızın canlı sesinin böyle çıkacağını düşünmüyorum. Çıkarsa güzel. Yani şarkı kötü bir şarkı mı? Hayır. Çok güzel bir şarkı. Açıp dans etmelik yani. Açar açar oynarım ben bu şarkıyla ama hiç çeken bir yeri yok. Yani bir sözlerinde ekstrem bir şey yok yani. Aa çok güzel sözmüş lan diyeceğimiz bir şey yok. Şarkının ritmi sıradan, bir değişen bir şey yok. Yani sıradan bir şarkı. Benim nazarımda bana sorarsanız yarı finali bile geçmemesi gerekiyor açıkçası. Dediğim gibi gerçekten eğlenceli bir şarkı ama şu şarkıyı Eurovision'a koymamalısın bence. Bir de ama şunu bekliyorum. Kıbrıs her zaman sahnede çok güzel dans eden, çok güzel şölen yapan bir ülke. O yüzden bu şarkının da bu ülkenin de sahnesinin çok güzel olacağını düşünüyorum. Baktığımızda zaten bilinen, tanınan ve sosyal medya odaklı bir hanımefendi olduğu için kendisi görünüşe, sahneye çok önem vereceğini düşünüyorum. Ama bu yeterli mi? Kesinlikle değil. Yani benim nazarımda şu şarkı yarı finali geçmemeli. Bakalım. Bol şans. Ve sıradaki ülkemiz Montenegro. Öncelikle ya cahil cahil durmak istemiyorum ama şöyle bir şey yaşadım. Arnavutluk ve Montenegro neden ayrı ayrı katılıyor? Aynı ülke değil mi? Gibi bir şey yaşadım ve sonra araştırdığımda aynı ülke olmadığını öğrendim. Yani biz işte Montenegro'ya herkes Kotor'a gidiyordu ya tatile. Arnavutluk diye geçiyordu orası. Orada biraz kafam karıştı. Ama neyse, Montenegro ayrı bir ülkeymiş ve bu şarkı dinledikten sonra şey oldum ben, yani şarkıyı çok beğendim. Farkında mısınız bilmiyorum. Bu sene bütün şarkıları açarken yorumlamak istiyorum. Gerçi benim de şey gibi konuşmam. Her yıl her yıl bunu yapıyormuşum da bu sene değişmiş durumlar gibi. Ben kendi kendimi biliyorum ya. Gerçekten yani daha önceki senelerde böyle hiç beğenmediğim bir sürü şarkı vardı. Bu sene hepsi beni çok heyecanlandırıyor gerçekten. Hepsi kendi başına o kadar güzel şarkılar ki. Bu da öyle bir şarkı. Dinlediğimden beri beni çok almış bir şarkı arkadaşlar. Neyse, o yüzden araştırdım eskiden ne yapıyorlardı bunlar diye. Sonra şunu gördüm. 2023 ve 2024'te katılmamışlar. Bunun da sebebi aslında birincisi maddi sıkıntılardan dolayı. İkincisi de aslında çok çıkacak bir şarkı bulamamışlar. Yani öyle Eurovision'a katılacak bir sanatçı veya şarkı çıkmamış anladığım kadarıyla. Şimdi biraz şarkıdan ziyade önce sanatçıyla ilgili biraz bilgiler vereyim. Tamara Zizkovic. Kendisi 2000 doğumlu bir flütist. 14 yaşında flüte başlıyor ve ilk galiba konserini, sahnesini veriyor. 14 yaşında diye hatırlıyorum, öyle gördüm. Daha sonrasında 2025'te de bir dakika şöyle bir bilgi vereyim kendisiyle ilgili. 2024'te 2025 Eurovision'da yarışmak için yine oradaki Monte Song yarışmasına katılıyor. Fakat burada 9. oluyor ve yarışmaya giremiyor. Ama işte o sene de mesela 2025'te 2025'te Montenegro katıldı. Doğru. 23 ve 24'te katılmadı. O kadar araştırma yaptım ama şu an bu bilgi bana güncel, şu an aklıma geldi. Evet, doğru. Geçen sene katılmak istiyor aslında ama 9. oluyor ve katılamıyor. Sonra bu sene şansını deniyor. Bence bu sene çok güzel bir şarkı geliyor. O zaman şarkıyı dinleyelim ve önceden de bir şarkı tabii neler anlatıyor biraz da ondan bahsedeyim. Şarkının sözlerini çok beğendim. Şarkı böyle küllerinden doğan güçlü bir kadının hikayesini anlatıyor. Sözlerine mutlaka girin bakın bence. O güçlü kadın şarkısı aslında. Çok beğendim. Her sözleri de anlamlı yani. Her cümle kurmuş. Öyle kısa kısa geçmemiş. Gerçekten böyle paragraf paragraf şiir gibi, hikaye gibi anlatıyor. Nova Zora da yeni bir şafak demek. Öyle anladım ben yani çevirilerden bakınca. Nova Zora yeni bir şafak diye anladım. Şimdi şarkıya başlayalım. Şimdi girişle ilgili bir şey söyleyeceğim.
Ben sahneyi hiç izlememiştim arkadaşlar. Ben hep yine official müzikten dinledim. Yani stüdyo halini dinledim. Orada çok güzeldi her şey ama sahnede girişte ses çok kaçmış ya. Çok kötü. Bunu işte aynı şeyde de yaşamıştık. Queen of King miydi? Alexandra'nın bir şeydi. Aynı yani, şarkı muhteşem giriş ama sahnede gidiyor ses. Bu da girişi bayağı kötüymüş. Bir de şu koro sesi geliyor ya, işte o. Orası beni çok büyüledi. Neyse. Yine tekno esintiler, şarkı bir anda değişiyor, teknoya giriyor. Hiç yapılmamıştı. Hiç görmediğimiz şeyler bunlar. Mesela benim için bu sene İsveç, My System, bu ve Romanya'yı ilerleyen zamanlarda dinleyeceğiz. Bu üçü böyle kafam sürekli karışıyor. Oydu. Çok böyle aynı konsepte kalmışlar. Şarkıların üçü de çok güzel ayrı ayrı ama üçü de böyle aynı konsepte kalmış. Tabii ki de bunlar sonuçta bilmeden yapıyorlar bu şarkı. Hiçbirinin birbirinden haberi olmuyor. O da işte bir önceki sene tutan şarkılardan gördüklerini alıyorlar. Bu sene herkes bunu yapmış gibi biraz. Ben sevdim, orası ayrı yani, sevdim. Bu arada geçen sene Montenegro çok bence herhalde ablamızın sesi biraz, yani ablanın sesi iyi bir sesti diye herhalde koydular. Donuk, hiç hareket etmeyen, böyle sıkıcı. Abi ben sıkıcı işler istemiyorum ya. Eurovision'a merci, yani bana yapıyorlar ya Eurovision. Burada Eurovision'a sesleniyorum. Ben sıkıcı şarkılar istemiyorum. Eğlenceli şarkılar istiyorum. Bak, bu şarkı aslında böyle şey gibiyken, ruhani biraz öyle bir şarkıyken böyle şey yapar gibi. Ne yapar gibi? Ayin. Ayin yapar gibi bir havası var. Ama bir yandan böyle enerjik bir şey haline geliyor. Sesi oturmuş gibi geldi bana şu an. Bir de yani ne diyorlar işte, bu keşke teknik isimleri bilsem. Geçen sene bunu Arnavut da yapmıştı, böyle ses akarken işte abi girdi oraya. Böyle kısık bir şeyler söyledi falan ya. Ben bu tarz şeyleri çok seviyorum ve çok hoşuma gitti orada yaptığı da. Burada şu an galiba şarkı farklı bir yere gidiyor. Şimdi bu şarkının ruhu bana biraz şey gibi geçmişti. Bambi Tak, Doomsday Blue. İşte şey ne kadar önemli ya. Ülkelerin maddi durumunun işte geçerliliği, yeterliliği diyeyim. Şimdi İrlanda'ydı o ve tabii ki de çok maddi durumları iyi olduğu için her şeyi yapabilmişler. İnanılmaz bir sahne yapmışlardı. Bu şarkının da ruhu bana onu anımsatıyor. Ama yani öyle bir şey yapsalar sahnede harika olur. Herkesi alırlar bence. İşte kimi dedik, Hırvatistan. Nasıl bir sahne yapmışlardı mesela. Bu şarkının da hakkı öyle bir sahne bence. Fakat işte maddi yetersizlik
var ülkede. Öyle bir sahne yapamayacaklar diye düşünüyorum. Belki de yaparlar, hiç belli olmaz. Bakalım yani, ben bu şarkıyı çok sevdim ama işte bu şarkının akıbetiyle ilgili bilgim yok. Yani fikrim yok. Bilgim nasıl olsun? Nasıl olsun? Tahminimce bu şarkı 11. olacak. Demiş miydim daha önce 11 olacak diye hiçbir şarkıya. Bu şarkının 11 olacağını düşünüyorum. Ben şarkıyı çok beğendim. Kadının sesi de güzel bence. O ilk başta biraz düştü ama ilerleyen zamanlarda çok çok güzel oluyor ses. Bir de hanımefendiyi şeye benzettim. Cerebro grubu vardı, bilir misiniz bilmiyorum. Rus bir gruptu. Oradaki ilk başlangıç, yani ilk 3 kişiyken en eski halleri. Oradaki esmer hanımefendiye benzettim kendisini. Oradan da beni bir çekti. Çok seviyordum onu da ben. Yani çok çok sevdim ben bu hanımefendiyi. Ama sahne yetersiz kalmış işte. Bakalım öyle olacak mı? Ne olacak? Görelim bakalım. Çok sevdiğim şarkılar arasında bu da. Ve evet arkadaşlar, şu an çok mutluyum çünkü en çok yorumlamak istediğim ülkede sıra. Bulgaristan. Şöyle, Bulgaristan bildiğim kadarıyla uzun zamandır Eurovision'a katılmıyor. Çünkü ben bu şarkı çıktığında ya dedim, bunlar böyle bir müzik yapıyorsa yani daha önce ne yaptılar? Düşün Bulgaristan'ı hiç hatırlamıyorum. Daha önce uzun zamandır katılmıyorlarmış. Şimdi tam tarih veremiyorum. Hatırlamıyorum onları. Neyse, hatta biz şimdi böyle bir son işte 2-3 haftadır falan şarkılara bakıyoruz, çıkmaya başladı. İlk başta bütün şarkılar daha çıkmamışken yorumlarda herkesin Bulgaristan yazdığını gördük ve öyle girdik. Ve şarkıyı ilk dinlediğimizde şarkıya bayıldık. Uçtuk. Neyse, şimdi önden bir Dara ile ilgili biraz bilgi vereyim diyecektim. Fakat Dara'nın böyle görünüşüne bakınca, şarkıya bakınca, ülke düşününce biraz böyle hani özel hayatıyla ilgili bilgi alabileceğim biraz sansasyonel bir kişiliktir diye düşündüm ama Dara çok böyle işinde gücünde müzikle ilgilenen, işte yarışmalardan yarışmalara giren bir kız. Kendisi 98 doğumlu. X Factor Bulgarya'da. X Factor. Bu telaffuzlarda biraz sıkıntı yaşıyorum. Dalga geçmeyin lütfen. Olur öyle şeyler. Neyse. Çok böyle yarışmalara girdiğini işte gördüm, okudum. Bayağı yani hep böyle işine odaklanmış, müziğine odaklanmış bir hanımefendi kendisi. Başka da bir bilgi elde edemedim kendisiyle ilgili. Şarkıyla ilgili söylemek istediğim çok şey var. Şarkının adı Bangarang. Bangarang, Jamaika'da isyan anlamına geliyormuş. Neden Jamaika'da, Jamaika neden Jamaika'ya ait bir sözcük, bir kelime kullanmak istediğini bilmiyorum. Onunla ilgili bir fikrim yok ama hoşuna gitmiştir, duymuştur. Belki o bir kalıplaşmış bir kelimedir. Ondan kullanmıştır. Şarkıda sürekli işte isyan, ben de isyankarım diyor. Ondan sonra şarkının zaten içinde, sözlerinde hep işte ışıl ışılım, parlıyorum, şöyle harikayım, böyle dans ediyorum. Bunlar var. Açıkçası yani sözler çok çekici değil. Yani söz konusunda biraz sınıfta kalıyor. Şimdi açmak istiyorum. Şarkımızı dinleyelim. Şimdi şarkının İngilizce olması tabii ki de güzel bir şey. Yani eşlik edebiliyoruz, söyleyebiliyoruz. Sahne girişi güzel. Sesiyle ilgili bilmiyorum. Yani iyi mi değil mi? Biraz aradayım sesiyle ilgili. Geçmişine bakınca yani aslında iyi bir ses sanatçısı olduğunu duydum, gördüm. O yüzden ben iyi bir ses çıkaracağını, iyi bir sesle söyleyeceğini düşünüyorum. Evet, konuşmadan edemiyorum. Öncelikle yani sahne kıyafetini çok başarısız buldum ya. Yani hiç vücuduna göre giyinmemiş bence. Bu çok önemli bir şey. Yani uluslararası, bütün dünyanın, yani herkes istemiyor tabii ki de ama sonuçta dünyaca yapılan bir işte sahneye çıkıyorsun. Sen biraz balık etli bir hatunsun. Boyun da bence çok uzun değil gibi gördüm. O elbise beyaz bir elbise. Altına çizme giymiş, boyunu kesmiş, daha kilolu göstermiş. Ben kıyafetinin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama tabii herhalde Eurovision'da değiştirebilir bunu, değil mi? Değiştirir herhalde. Umarım değiştirir. Dansçılar da biraz özensiz geldi bana. Ama tabii bu daha ilk yani. Evet, hemen böyle yorum yapmayalım. Bakalım ne olacak sahnede. İkinci söyleyeceğim şey ise ben Dara'da, bu sahnede, bu şarkıda iki ruh aldım. Biri bana inanılmaz Mirjana Conte'yi çağrıştırıyor. Servikant. Zaten bunu birkaç şarkıda söyledim herhalde. O inanılmaz bir diva işi yapmıştı. Ve bir süre birileri ondan etkilenecek bence. Ben bu şarkının yani şarkıyı da sahneyi de Servikant'a çok benzetiyorum. İkincisi de bu şarkının sürekli ritminin değişmesi bana Marina Satti anımsattı. Rap de girdi araya, etnik de girdi falan filan ya. Çok o ruha benzettim. Onun ikisinden esinlenmiş gibi geldi bana açıkçası.
Tabii böyle yani çok Zari'ye benziyor ya. Bence yani öyle. Bir de bu furya bence şeyden çıktı ya. The Code'dan sonra çıktı. Böyle o çok sürekli opera yaptı, rap yaptı, pop yaptı falan ya. Ondan sonra çıktı sanki bu furya. Ben çok seviyorum bu arada ritmin değişmesini, farklı esintiler olmasını. Ama ne oluyor? Bunu Marina'da yaşamıştı. Çok fazla ritim, çok fazla değişim olunca yetişemiyorsun. Fark ediyor musunuz? Yani şarkıya koşturuyor ve bunu sahnede canlı söylediğinde Eurovision'da o heyecanda bence daha net anlaşılacak. Yetişemiyor. Bir yerler açık kalıyor. Tam sözleri bitiremiyor. Ses de çok aşırı harika olmayınca dans ediyor bir yandan. Bir de yani çok bence görsel şölenin çok iyi olması lazım. Bu sahne bana biraz hafif kaçtı ama tabii dediğim gibi yani sonuçta her ülkenin imkanı farklı, düşünce şeyler yani sahneleri farklı. O yüzden Eurovision'da çok daha çarpıcı bir şey yapmalı ve yapacak diye düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir kız. Çok sosyal medyada yine görünür bir kız. Ama yani şarkı bilmiyorum. Ben bu şarkıyı 1000 kere falan dinlediğim için beni şarkının her yerini ezbere biliyorum arkadaşlar. I'm the bangara, bangaranga, bangaranga. Bu kız daha ne yapsın? Bir şarkıda 5 şarkı dinledik arkadaşlar. Buraya hiç gerek yoktu işte. Neden? Çok mu lazımdı bilmiyorum. Niye böyle bir şey yapmış bilmiyorum. Teşekkürler. Bu şarkıyı ilk dinlediğimizde çok heyecanlanmıştık. Tabii diğer şarkıları dinlemediğimiz için ve ilk dinlemede bir şeyleri tam anlayamadığımız için bu şarkı bize ilk 5'e girecek gibi gelmişti. Ama tabii diğer şarkıların kalitesine bakınca ya bu iş biraz kalite anlamında düşük kalıyor bence. Çok güzel bir şey. Yani eğlenmek için çok güzel bir şarkı. Gerçekten ben bu ritim değişmelerini, bu ruhu çok seviyorum yani. Herkesi eğlendirecek. Eminim o ya çok isterdim. Bu sene Viyana'da olayım ve o an canlı canlı göreyim çok isterdim. Bu şarkıda çok güzel dans ederdim. Bu şarkının hakkı geçen sene de aynı şekilde Serving Camp beni çok heyecanlandırmıştı. Sürekli o şarkı dinliyordum ama hatırladığım kadarıyla 16. falan mı oldu? Bu da öyle. Yarı finali tabii ki de geçecek. Geçmezse çok üzülürüm. Ama işte onu bile düşündürecek bir şarkı. Yarı finali geçer mi? Bir çok düşük bütçeli bir sahne olmuş ama yani çok zengin bir ülke değil diye biliyorum. Bence onunla alakalıdır. Eurovision'da iyi bir sahne yapması lazım. Ya ben kızı çok sevdim gerçekten. Şarkıyı da çok sevdim. Benim 2-3 yıl sürekli dinleyip dans edeceğim, eğleneceğim bir şarkı bu. Eurovision içinde bence evet Eurovision şarkısı bu. Gerçekten böyle hani sahnede güzel yapınca. Şarkı da öyle değişen, eğlendiren bir şarkı ve bangarang. Herkesin söyleyeceği bir şey bu yani. Artık belli bir kalıp var. Amdı bangarang, bangarangara. O yüzden bence okey ama işte altlarda olacak yani 15, 16. Bence öyle. İlk ona girmesi imkansız bir şarkı. Ama tebrikler Dara, şarkıya bayıldım. Evet, sıradaki ülkemiz Çekya. Bir önce konuşalım da bitsin istiyorum yani. Çünkü Çekya benim böyle Eurovision'da çok sıkıldığım bir ülkedir. Yani hatırlamadığım böyle her sene şey oluyorum. Geçen sene de katılmışlardı ya. O kadar benim için silik ki Çek. Çok beğenenler varsa veya ülkeyi sevenler varsa bu söylediklerime gıcık olabilir ama benim için öyle yani. Ben Çekya'yı bir türlü mesela böyle oyunlar oynuyorum Eurovision'la ilgili. İşte kelime bilmece, şarkı bilmece falan. Ve öpücük var,
Goodbye var falan. Aklıma asla Kiss Kiss Goodbye gelmiyor. Hala bile o şarkı bende yok. Bu kadar Eurovision'u seviyorum, şarkıları seviyorum. Yok. Çekya benim için böyle bir ülke. Ama sanırım ülkelerden ülkelere biraz şey değişiyor yani. Her ülkenin Eurovision'a sanatçı gönderme kriteri farklı oluyor sanırım. Çekya'da daha çok böyle seslerin güzelliğine önem veren bir ülke diye anlıyorum. Çünkü şöyle biraz araştırma yaptım. Daniel Zizka sanatçımız. Kendisi 23 yaşında bir söz yazarı ve oyuncu. Şöyle şimdi Eurovision için yarışmaya giriyor ya. Kendi dedikleri ülkede seslendikten sonra şarkısını Çekya'nın delegasyon başkanı çok büyülenmiş yani. Daniel diyor sadece şarkıya odaklanmıştı ve hani çok ne vermek istediğini bilen bir sanatçıydı. Bundan etkilendi diyor. Daniel'in de benim bu eleştirilerime sanki duymuş ve buna bir cevap vermiş gibi sözleri var. Okumak istiyorum size. Kendisi şöyle söylüyor. Eurovision çok büyük bir platform ve büyük bir şov ama oraya esas olarak götürmek istediğim şey müzik ve duygu. Gösteriş ve görselliğin arkasına saklanarak yarışmak istemiyorum. Bir sanatçı olarak kim olduğumun arkasında sağlam bir şekilde durmak istiyorum. Evet, böyle söylemiş. Yani benim o işte sen öyle şarkılar, öyle şovlar bekliyorsun ama ben bunu yapmak istemiyorum. Sadece çok güzel bir sesim var ve bunu ortaya koymak istiyorum diyor. Sesini bile hatırlamıyorum. Şimdi göreceğiz bakalım gerçekten öyle miymiş. Şarkının sözlerine biraz bakacak olursak da aslında ben şey gibi düşünüyorum yani sözleri okuyunca şunu anladım. Bir kaybolmuşluk, bir hayatta kalabilme kavgası. Çünkü nakaratta şöyle söylüyor. Anne harita olmadan kaybolurum. Ve işte bunun devamında bu tarz söylemler. Çok bunalım bir şarkı. Yani Eurovision'a bir insan niye bunalım bir şarkıyla katılır bakalım. Gerçi yani bunun da eleştirisi bana düşmez, her istediği şarkıda katılabilir herhalde. Bir de anladığım kadarıyla sahne şovu yok. Sadece klibini biliyoruz. Tabii bunlar da bir yandan sürpriz oluyor bize. Çünkü sahnede nasıl bir şey yapacaklarını bilmiyoruz. Bir soru işareti. Hazırsanız açtım. Sesi güzelmiş. İzlerken bir yandan aklımdan şunlar geçti. İlk dedim ki acaba bu sesi böyle canlıda söyleyebilir mi? Sonra geçen sene JJ'in de sahne performansını paylaşmadığı aklıma geldi. Herkesin aklında bir soru vardı. JJ sahnede canlıda böyle söyleyebilecek mi? Ve JJ'yi estirmişti hatırlıyorsanız. O yüzden bu çocuğun da sesi bayağı güçlü geldi bana. O yüzden sahnede fırtınalar estirebilir. Çok daha iyi sesler var mı? Kesinlikle var bence. Ama bu kadar teknik bilgilerde biraz yetersiz kalıyorum. Yani gerçekten bunun belki sesi muhteşem olabilir. Diğerleri o kadar iyi olmayabilir. O ayrımı yapabilecek seviyede değilim. Bir dinleyici olarak güzel bir ses. Evet. Etkilendim. Şu arkadaki sesler ne oluyor? Çok güzel değişik bir ritim koyuyor ortaya. Çok hoşuma gitti. Ses de çok güzel. Ben bu şarkıya çok önyargılı yaklaşmışım. Belki de çok sıkıldığım için, bu kadar bunalımı sevmediğim için şarkıyı sonuna kadar bile dinlememişim. Şu an işte bu gerçekten bir reaksiyon videosu gibi oldu. Bence ben bu şarkıyı hiç dinlemedim. Gerçekten şu an etkilendim ama lafımın arkasındayım. Ben Eurovision'a böyle şarkıların gitmesi taraftarı değilim. Ama çok güzel bir sesmiş. Yani
Bunu da yine ben yapay zekadan öğrendim. Dark Horse denilen bir kavram varmış. Herhalde bu böyle biraz Z kuşağı kavramı mı ya da ben geri mi kaldım, yeni mi kaldım bilmiyorum ama şey demekmiş sanırım, işte hiç beklenmediği halde öne geçmesi beklenen kişilere deniyormuş. Bu o Dark Horse'lardan biri olabilir bence. Gerçekten. Ama işte şarkı sözleri de çok bu arada anlamlı sözleri vardı gerçekten. Buhranlı bir şarkı. Beni mahvetti. İçim çıktı yani. Ben gidip orada bunu dinlemek istemiyorum ama başarılı bir şarkı. Klipte yaptığı şu Inception olayı var ya, aynı bence sahnede böyle bir şey yapacak. Hadi bakalım. Merakla bekliyorum. Bence kesinlikle sahnede bu olayı kullanacak. Yani düşüncelerimi belirttim zaten. Bu şarkının Eurovision'da 6-7 falan mı olacak acaba? Bilmiyorum. Bu şarkıyla ilgili fikrim yok. Biraz ters köşe oldum ya. Benim çoğu beğendiğim şarkının önüne bile geçebilir bu. Merakla bekliyorum ya. Düşüncelerinizi yazın bakalım bu şarkıyla ilgili. Diğer şarkıya geçelim o zaman. Ve evet, bu sene herkesin gönüllerini fetheden, ilk 5'e gireceği kesin gözüyle bakılan ülkemiz Yunanistan. Biraz şaşkınım açıkçası. Evet, bu arada ben Yunanistan'ın müziğini her zaman çok beğenmişimdir. Yani Eurovision'a girdiği her şarkıyı çok sevmişimdir. My Number One var mesela, biliyorsunuz. Sonra o bir abi vardı ya, birinci olmuşlar diye hatırlıyorum yine. Geçen seneki Eurovision'da. Muhteşemdi. Claudia'nın sesi, Astor Amata. Hala bizim sürekli dinlediğimiz, söylediğimiz bir şarkı. Harikaydı. Bir önceki sene zaten Marina Satti, Zari benim favorimdi ama 11. oldu o sene. Mesela ben Yunanistan'ın 2024'te ilk 5'e kesinlikle girmesi taraftayım. Çok istiyordum girmesini. Benim favorimdi ama olmadı. O yüzden yani Yunanistan müziğini zaten yakınız baktığında, ben kime ne anlatıyorum yani, doğru. O benzer soundlar falan yakalamak doğru ama dediğim gibi yani her sene benim çok beğendiğim bir isimken ben bu sene beğenmedim ama bu senede herkesin göz bebeği. Akilas'a herkes bayılıyor. Şarkıya herkes bayılıyor. Bilmiyorum, çok konuşuldu. Çok güzellemesi yapıldı. Bakalım. Neyse, bugün biraz Akilas'ı araştırdım ve kendisiyle ilgili bazı şaşırtıcı bilgiler elde ettim. Akilas 99 doğumlu. 27 yaşında. Şöyle bir bilgiye çok şaşırdım. Meslektaşmışız biz. Ve bu da bana şunu söylüyor. Evet, senin mesleğin bu olabilir ama ne olacağı hiç belli olmaz. Yeni bir kapı açabilirsin kendine. Hayatta her an, her konuda kendime ders mutlaka çıkarıyorum. Mutlaka buraya diyorum ki ha, demek ki böyleymiş. Atıyorum. Yapın bunu. Neyse, aşçılık okulunda okumuş Akilas ve hatta benim hayalim olan bu mesleğe başlamamı sağlayan kruz gemilerinde çalışmış. Kruz gemilerinde aşçılık yapmış kendisi. Helal olsun. Yani çünkü ben tipine bakınca öyle bir tipten öyle bir şey beklemiyordum. Çok zor iştir o. Ve en ağırına gitmiş yani. Helal olsun. Ve kendisiyle ilgili şöyle bir bilgim var. Önce bir şeye geçeyim. Müzik hayatında nasıl geçtiğine. Kendisi o dönemler herhalde, yani aşçılık yaparken mi bilmiyorum, çok uzak geçmiş değil, yakın geçmiş diye düşünüyorum. Ukulele eşliğinde sanırım şarkı söylerken ya da ukuleleyi çalıyor mu bilmiyorum. Onu da öğrenemedim ama ukulele eşliğinde videolar çekiyor. TikTok'a atıyor ve orada bir anda patlayıp gidiyor. Tanınmış bir insan haline geliyor Yunanistan'da. Ve sonra işte müziğe adım atıyor, müzik yapıyor vesaire. Bu şekilde kariyeri başlıyor. Kendisini de açık bir şekilde queer olarak tanımlıyor. Queer de yine bir cinsel kimlik. Ama yani aslında bunun açılımını şöyle, Bridgerton diye bir dizi vardı. İzleyen var mı bilmiyorum. Orada da bir karakter queer diye kendine tanımlıyor. O zaman biraz araştırmıştım. Aslında genel bakıldığında işte tuhaf, aykırı gibi bir anlamı var. Tam bilmiyorum ne olduğunu. İsterseniz araştırın, bilen varsa yazsın. Kendini queer olarak tanımlıyor Akilas. Şarkıya geçecek olursak Ferto, getir onu demek. Ve şarkı aslında açgözlülük şarkısı. Bu bir hayata karşı eleştiri niteliğinde mi acaba bilmiyorum, ya da kendisi öyle olmak istediği için mi bilmiyorum. Biraz Tommy Cash'i anımsattı bana. Çünkü Tommy Cash de şarkısında Espresso Macchiato'da işte aslında şeyi anlatıyor, yani zengin bir hayata sahip olmak istediğini ve işte o hayatta da olursa nasıl olacağını falan anlatıyor. Bu da öyle biraz işte, sashimi istiyorum getir bana, özel uçak istiyorum getir bana, şunları yapmak istiyorum getir bana, her şeyi getir bana. Böyle bir konsepti var şarkının. Bu arada aslında evet, şarkı güzel bir şarkı. Sözlerini sevdim. Bu bir eleştiriyse ya da ne bileyim, eleştiriyse bile hani ben böyle biri olmak istiyorum gibiyse bile güzel bir şarkı. Eğlenceli de bir şarkı. Ferto da getir onu demekmiş. Şimdi girelim bakalım bu herkesin favorisi şarkıya. Πρέπει να
Pexo de zapao, paso, mi avión es fuego, nunca fracaso. No al límite, todo lo arraso. Kirigata banda mehrinata. Çok güzel sahne yapmış. Sanırım biz bunun sahnesini bile hızlı hızlı geçmiştik ya. Evet, çok güzel sahne yapmış gerçekten. Klibi de böyle ya, ben bayağı uğraşmış yani, bu teknolojiyle bayağı uğraşmış. Oyun gibi yapmış. Bu herkesin kolay kolay aklına gelmezdi bence. Güzel. Sahneyi çok beğendim. Ya umarım gıcık olmazsınız. Herkesi birine benzetiyorum. Sonuçta yani herkes bir şeylere benzeyebilir, bir şeylerden esinlenebilir diyebilirsiniz ama şimdi ben Akilas'ta da şu üçlüyü görüyorum. Karja kıyafet olarak ve işte okuma olarak ça 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 ferto. Okunmak olarak ve tarz olarak Karja'ya benzettim. Yaptığı müzik, söylem tarzı ve o tavrından dolayı Jus Clan'e çok benzettim. Bir tık da tabii yine aynı tavırdan, alaycı tavırdan dolayı Tommy Cash'e çok benzettim. He derseniz bu üçünü nasıl buluyorsun? Üçü de benim Eurovision favorilerimden. Üçünü de çok seviyorum. Zaten Jus Clan içimde bir üzüntüdür. Üçünü harmanlamış gibi geldi bana. Ya bu arada gerçekten zaten olabilir yani. Görmüştür, dinlemiştir, esinlenmiştir. Başarılı da yapmış bunu. Ha tabii şeyde biraz basit kalıyor yani. Müziki anlamda, ses anlamında. Ama Tommy Cash'in sesi çok mu iyiydi? Aa, güvenlik muhabbeti de aynı. Mesela buradaki bu ritim düşüşü hoşuma gitti. Şeyde Bulgaristan'da aynı yorum yapmış, ne gerek vardı bu düşüşe diye. Ama mesela bu şarkıda güzel. Bir şeyleri yerine oturtunca, ihtiyaç duyulunca güzel oluyor. Burayı ben sevdim. Bir de o danslarını da sevdim. Hoşuma gitti. Şu bilgi nasıl vermeyi unuttum ya. Bu Yunanistan'da yapılan bu yarışmada tabii diğer temsilciler de var işte. Hani kimin olacağı belli değil falan filan. Sonra Akilas birinci oluyor. Annesini sahneye çağırıyor. Sarılıyorlar, ağlıyorlar. Ve diğer bütün yarışmacılar da onları izleyip ağlıyor. Çok tatlı bir an. Şu an aklıma gelince yine duygulandım. Yani bir de iyi bir çocuk herhalde. O enerjisi güzel. O yüzden de herkesin favorisi. Evet, güzel bir enerjisi var gerçekten. Ve işte Eurovision'da bu sahnede eğlendirecek sanatçıların olması, eğlendirecek şarkıların olması bence en önemlisi. Sonuçta evet bir yarışma bu ama bu kadar insan bilet alıyor, o kadar para veriyor, o ruhun içine giriyor. O ülkeler tamamen ona göre şekil alıyor, süsleniyor vesaire. Haliyle insan oraya gidince sadece bir yarışma gibi bakmıyor ki. Her anından, her saniyesinden zevk almak istiyor. Bu tarz şarkılar da aslında asıl o ruhu veren şarkılar. O yüzden anlayabiliyorum neden herkesin favorisi olduğunu. Στερηθήκαμε παλιά. Νιώθω πως θα καταφέρω να προσφέρω. Μη μας λείψει κάτι ξανά. Σεσβέ μαμά, αγοράζω να κλείσω κενά. Θα σου πάρω και σένα πολλά. Σπίτια, μάξια και εξοχικά. Βέβαια, αν κερδίσω whatever, κατάλαβες. Οπότε φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο.
Yani izledikten sonra ve izlerken gülücük bırakan bir şarkı. İnanın yani sesi de güzel bu arada Akilas'ın. Ama inanın yani bilmiyorum. Gerçekten ne olacağını çok merak ediyorum. İlk 5'e girmesi gereken bir şarkı değil bence ama şimdi geçen sene de baktığımızda aslında çok eğlendiren şarkının aslında sanatçıların sesi çok iyi değil. Şarkı çok uçmuyor ama o kadar eğlendiriyor ve bütün izleyiciyi, seyirciyi, bütün dünyada Eurovision takip eden herkese o kadar alıyor ki şarkı. Bir şekilde 1, 2, 3 oluyorlar. O yüzden bu şarkı yani ilk 5'te olursa hiç üzülmeyeceğim ve hatta mutlu olacağım bir şarkı. Evet bu çocuğun da sonucu açıklandıktan sonra ağlayabilirim ya. Öyle bir enerjisi var. Niye acaba? Bu kadar güzel bir sahneden sonra bu kadar duygusal olmamız. Bakalım yani sana başarılar diliyorum Akilas. Göreceğiz. Heyecanla bekliyorum ne olacağını.